Yazılım analizi bizim yerimize mi yapacak? Bu cümle bana iki farklı tonda geliyor aslında. Bir grup endişeli, bir grup da umutlu. Şimdi yavaşça bu mitlere geçelim. Aydınlatmamız gereken önemli konular bunlar. Çünkü buradaki bir kafa karışıklığıyla sürece başlamak, bu yazılımı öğrenmeye başlamak belki sonunda bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. O nedenle bu konular başta masaya yatırılması gerekiyor. En büyüğünden başlamış olalım. Yazılım analizi bizim yerimize mi yapacak? Bu cümle bana iki farklı tonda geliyor aslında. Bir grup endişeli, yani yazılım analizime karışır, araştırmacının ruhunu öldürür. Bir grup da umutlu. Verileri yükleyeceğim, bir düğmeye basacağım, temalar dökülecek, analiz bitecek. Hatta raporu da yazsın, ne bileyim, hatta dergiye de göndersin. Hatta hakem eleştirilerine de yanıtlarsın. Hatta neyse işte. Şimdi böyle bir iki ton var aslında bu sorunun. Altında bir endişe, bir umut. Bu iki tona da aynı anda cevap vereceğim birazdan. Aslında tabii ki bu tartışma dünkü tartışma veya bugün ortaya çıkan bir tartışma değil. Bu yazılım ailesinin bir adı var. Yazılım dediğimiz nitel veri analizi yazılımları. Cactus diye geçiyor. Şurada gördüğünüz üzere. Açılımı bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımları. Bunun Türkçe kısaltması da var. Kitaplarda da pek bir şeye benzemediği için ben İngilizcesiyle anıyorum daha çok. Bu kavram ilk defa 1989'da İngiltere'de, Surrey'de düzenlenen bir konferansta ortaya atılıyor. MaxQDA, NVivo duymuşsunuzdur, Atlas TI, QDA Miner gibi bu programların tamamını kapsayan bir çatı kavram, Cactus. Bu alanın kurucuları da bu Surrey'deki konferansta ilk kez aynı masa etrafına oturduğunda koydukları ilke şuydu: bilgisayar, yazılımlar nitel analizi sizin yerinize yapamaz. Analiz her zaman araştırmacının yorumudur. Bu yazılımlar sadece düzeni, şeffaflığı ve sistematikliği artırır. Yani bu ailenin kuruluş sözleşmesinde analiz araştırmacınındır yazıyor. MaxQDA de aynı şekilde bu sözleşmeyi diğer yazılımlar gibi imza atmış, tabiri caizse bir aile üyesi. Hatta bugün 30'a yakın sanırım bu Cactus içerisinde yazılım var. Hatta yapay zeka devriminden sonra daha da hızla kalabalıklaşan bir aile bu Cactus ailesi. Ve giriş sözleşmesi de, başlangıç sözleşmesi de bu. Analizler araştırmacının kendisi tarafından yapılır. Benim de yıllardır bu webinarlarda tekrarladığım cümle aslında bu ilkeden hareketle: araştırmanın koltuğunda her zaman araştırmacının kendisi oturuyor. Bu tarz programlar neyi kodlayacağınızı, neyin anlamlı olduğunu, hangi temanın teze gireceğini veya makaleye gireceğini size söylemiyor. Karar her zaman sizde. Program bu kararları alırken elinizin altında güçlü bir alet çantası olarak karşımıza çıkacak. Analizi her zaman biz kendimiz yapacağız. Yani şöyle bir hayaliniz varsa, ben verileri topladım, hadi şurada programı da az çok öğreneyim, verileri yükleyeyim, bir düğmeye basayım, basacağım düğmeyi bana öğretsin bu adam, program analizi yapsın, bana sonucu versin diyorsanız bu hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. Peki analizi yapmıyorsa bu yazılım ne işe yarıyor hocam? Niye öğreniyoruz? Oturumun tezini şimdiden söyleyeyim ben. Kapanışta yine karşımıza çıkacak ama dediğimiz gibi yazılım analizi asla elimizden almayacak. Analitik kararlarımızı görünür kılacak. Hangi bölümü hangi gerekçeyle kodladık? Hangi memoyu ne zaman yazdık? Hangi kararı ne zaman verdik? Hepsi kayıt altında ve saniyeler içerisinde geri çağrılabilir. Jüri ya da hakem bu temaya nasıl ulaştınız diye sorduğunda elinizde gösterebileceğiniz bir iz olacak. Şeref hocam da benim bizzat kendi hocam bahsettiği gibi buna literatürde denetim izi deniyor. 17 Ağustos'taki geçerlilik güvenirlik oturumunda bu izi nasıl kuracağımızı detaylı konuşacağız. Aynı şekilde verdiğimiz kararların hızlı bir şekilde görsellere dönüşmesi veya çapraz tablolarla sunulması, bulgu olarak sunulması için de biçilmiş bir kaftan. Bugünlük şunu aklınızda tutun: bu tarz programlar bir otomat değil, bir hafıza veya ne bileyim bir düzen makinesi gibi hareket edecek.